Öz yeterlilik bireylerin kendilerini tanımlayarak üstlendikleri görevi başarıyla yerine getirmelerini tanımlar. Çünkü insanlar kendilerine inandıkları zaman birçok kişinin yapamazsın, başaramazsın, altından kalkamazsın dedikleri bütün olayların üstesinden gelirler. Öz yeterlilik bireylerin kendi yeteneklerinden ziyade kendisinde var olan yeteneklerine yönelik inancıyla ilişkilidir. Bir başka ifadeyle öz yeterlilik daha önceden yaşanılan deneyimler, olumlu olumsuz dönütler gibi durumlardan etkilenir. Bu etkilenme sadece kolay ve rahatça baş edeceği olaylardan değil, güçlüklerle mücadele ve çaba gösterme üzerine yoğunlaşır. Öz yeterlilik için en temel nokta öncelikle bireyin hoşuna gitmeyen bir durumla karşılaştığı zaman göstermiş olduğu mücadele ve sorunlarıyla baş edebilmeyi içerir. Çünkü kendisine güvenen, yapabileceğine inanan bir insan en zorlu mücadeleden başarıyla çıkarken kendisi hakkında endişeleri olan, yeteneklerine güvenmeyen kişiler ise en basit olayların bile altından kalkamazlar. Biri sorunlarıyla yüzleşme cesareti gösterirken diğeri sorunlarından kaçarak kurtulmaya çalışır. Öz yeterlilik kişilerin motivasyonlarını, hislerini, düşüncelerini ve davranışlarını bir bütün halinde etkiler. Dolayısıyla faktörlerin tamamı bir araya gelerek bireyin başarısını etkilerken ya kendisine olan güvenini yükseltir ya da alçaltır. Öz yeterlilik dinamik bir kavramdır ve 4 temel kaynaktan etkilenir. Bireyin sadece kendisini ilgilendiren ve yaptığı başarılı ya da başarısız davranışlar sonucunda elde ettiği bilgiler öz yeterlilik algısını etkiler. Örneğin bir kadın önceki gebeliğinde yaşadığı acılar ile gebeliğe karşı olumsuz bir bakış açısı kazanabilir ve bu kendi öz yeterliliğini negatif anlamda etkileyebilir. 2. Kişilerin yapacakları ya da gösterecekleri davranışın benzerlerini başkaları tarafından yapılmaları sonucunda elde ettikleri bilgiler öz yeterliliği etkiler. Buna örnek olaylar başkası üzerinden ilerler. Bir olayı yapmadan önce başkasının yaptığını gören birey bekler ve ondan önce yapan kişinin ne sonuçlar alacağını gözlemler. O kişinin ne elde ettiği sonucuna göre harekete geçerken daha güçlü veya daha güçsüz hissedebilir. Bir örnek vermek gerekirse anne adayı prenses doğum yapmak için hazırlık yapmış olsun. Doktorun bilgilendirme ve yönlendirmeleriyle bu duruma motive olmuş ve öz yeterliliği üst düzeylerde olsun. Ameliyat öncesi prenses doğum yapmış, kısmi felç yaşamış birisiyle konuşması o anne adayını etkileyecek ve öz yeterliliğini düşürecektir. 3. Bireylerin kendilerinin dışında aile ve sosyal çevrelerinin başarıp başaramayacağına ilişkin göstermiş oldukları nasihatler ve teşvikler öz yeterlilik algısını etkiler. Anne adayının çevresinden gelen olumsuz eleştiriler anne adayını yıpratıp öz yeterlilik seviyesini düşürebilecektir. 4. Bireyin kendisine olan inancına dayanarak o işi başarıp başaramayacağına ilişkin beklentisi de öz yeterlilik algısını etkiler. Bu maddede ise iş sadece bireyin kendi kendine olan inancından kaynaklanır. Kendisine olan güven az ise, yapacağı olaya ilişkin bilgi az ise öz yeterlilik de az olur. Bu 4 faktör bireyin öz yeterliliği üzerinde yadsınamaz derecede önem arz eder. Ancak en önemlisi kişinin kendi beceri, kabiliyet ve yeteneklerinin farkında olmasıdır. Örneğin bir işi gerçekleştirmek isteyen birey çevrenin ve diğer dışsal faktörlerin katkısıyla o işi başarabilir. Ya da kişi kendisindeki yetenekleri kullanarak da başarıyı sağlayabilir. Fakat ikinci durum, yani kendisindeki becerilerin kullanılmasıyla elde ettiği başarı öz yeterliliğini daha fazla arttıracaktır. Öz yeterlilik nedir? Nasıl artar, nasıl azalır gibi soruların cevaplarını verdik. Şimdi gebelik ve doğumla ilgili kısmı konuşup sonuçta değerlendirmemizi yapalım. Annelik bir kadının eş olduktan sonra yüklendiği en önemli ve en değerli görevlerden birisidir. Ancak anneliğine kadarki süreçte birçok sıkıntı ve problemler ile karşılaşabilir. Özellikle gebelik dönemi kadınların birçok olayı deneyimlediği bir süreçtir. Gebeliğin son dönemi olan doğum eylemi ise bir bebeğin dünyaya geldiği, fiziksel olduğu kadar duygusal tepkilerin de meydana geldiği bir deneyimdir. Doğumun gidişatı, süresi, bebeğin pozisyonu gibi faktörler doğum deneyimini etkileyen en önemli noktalardan bazılarıdır. Bunların dışında annenin psikolojik durumu, aldığı destek, annenin bilgi seviyesi, ağrıyla baş edebilme şekli, doğum üzerindeki kontrol duygusu gibi müdahaleler de doğumun seyrinin belirlenmesine büyük rol oynar. Doğum esnasında annenin ruhsal durumunu etkileyecek faktörler
kontrollerden birisi de öz yeterlilik kavramıdır. Gebelik döneminde sürekli değişen psikolojik halinden dolayı anne adayının kendine olan öz yeterliliği değişebilir. Ayrıca doğum şekli ve bunun üzerine olan yoğun düşünceler doğrudan öz yeterlilik düzeyini belirler. Özellikle vajinal doğum kadınların doğum üzerindeki kontrollerini etkileyen en önemli stres kaynağıdır. Öz yeterlilik doğum eylemiyle nasıl başa çıkılacağını, karşılaşılan sıkıntı durumlardan nasıl kurtulması gerektiğini gösterdiği için bu kavram üzerinde detaylı bir şekilde durulmalıdır. Birçok toplumda öz yeterliliğin doğum esnasında baş etme metotlarının kullanılması yönüyle önemli olduğu ifade edilir. Her ne kadar kolaylaştırılmaya çalışıyor olsa bile doğum eylemi kadın için stresli bir olaydır. Bu stres ile baş etmede her kadın farklı bir yöntem geliştirdiği gibi her birinin memnuniyet seviyeleri de farklı olabilir. Doğum stresinden kurtulmanın en iyi yolu doğumun sonuçlarını kabul etmektir. Çünkü kadın doğum eylemini ne kadar normalize hale getirirse o derece doğum eyleminde kontrol sahibi olur ve başarılı olur. Ancak öz yeterliliği yüksek bir kadın baş etme metotlarını etkili kullanarak kontrolü eline tutar ve doğum eyleminde başarılı olabilir. Öz yeterliliği önemli kılan en önemli etken doğum ağrısı ile baş etme davranışlarının geliştirilmesinde gebenin öz yeterliliğinin etkili olmasıdır. Çünkü doğum ağrısı ile kadının özgüveni arasında ilişki olduğu düşünülür. Baş etme yeteneği ne kadar fazla ise doğum ağrısı o kadar az hissedilir. Ayrıca yüksek öz yeterlilik doğum komplikasyonlarının azalmasına, bebeğin sağlıklı bir şekilde doğmasına neden olur. Hatta öz yeterliliğin yüksek olduğu gebelerde daha az ilaç kullanımı olacağı için kendilerini bebeklerine daha sağlıklı bir şekilde hazırlarlar. Gebe gerek hastane ekibi gerekse aile üyeleri tarafından doğuma en sağlıklı ve güvenilir bir şekilde hazırlanarak bütün negatiflikler ve sorunlardan uzak bir şekilde doğum eyleminin gerçekleştirebilmesi için kadına destek olmalı ve kendisine olan güvenin artmasını sağlamalıdırlar. Gebelikte ve doğum öncesinde öz yeterlilik algısını geliştirebilmesi için ulaşılabilir ve gerçekçi hedeflerin belirlenmiş olması gerekir. Hayaller üzerine inşa edilen bir gebelik değil de daha bilinçli bir gebelik geçirilmelidir. Anne adayı bu bilmediği süreçte ne gibi şeylerle karşılaşacağını öğrenmeli ki bilmediği için bir nevi karanlık olan gebelik yolu aydınlansın. Anne adayı acılar yaşayacağını, hiç karşılaşmadığı hastalıklar ile içli dışlı olacağını bilmeli ve aynı zamanda şunu da bilmeli. Bu yaşayacağı hastalıklar için yıllarca geliştirilmiş ilaçlar ve önlemler var. Korkunun ve çaresizliğin yeri ve zamanı değil gebelik. Ayrıca bireyin çaba göstermesi, deneyim kazanması, olayla ilgili gelişmeleri yakından izlemesi, bireyin teşvik edilmesi ve geri bildirimde bulunması öz yeterlilik algısının geliştirilmesinin en önemli adımlarındandır. Çevresindeki insanlar da anne adayına bu yolda destek olarak onun öz yeterlilik seviyesini arttırabilirler. Öz yeterlilik algısının geliştirebilmesi sadece bireyin başarısını etkilemez. Aynı zamanda düşünme biçimini, motivasyonunu ve duygusal durumunu olumlu etkileyerek iyilik halinin devamını sağlar. Bilmek anne adayına güç verir. Her şeyin olabileceği ama her birinin önlemi olduğu algısı anne adayına güç verir. Her şeyin tek bir Allah tarafından yönlendirildiği ve Allah'ın hiçbir kuluna kaldıramayacağı yük vermeyeceği algısı anne adayına güç verir. Güçlü bir anne adayının kaliteli bir hayatı olur. Anne adayı ancak bu şekilde kaliteli bir hayat yaşayarak zorlukların üzerinden gelebilir. Öz yeterlilik ile gebelik ve doğum korkusu arasındaki ilişkiyi inceledik. Umarım senin için faydalı bir video olmuştur. Bu konu üzerine videolarımızın devamı gelecektir. Katıl ailesine geldiğin için ne mutlu sana. Sana özel videolarda görüşünceye dek sevgiyle kal.